Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle çiçek gibi bir minion build ile karşınızdayım. Harika bir minion build'i. Bu minion build'i arkadaşlar fakir. Fukara minyonu. Dün yayında yaptık arkadaşlar. 3.5 divine tuttuğu yayında. Tek tek aldık itemlerini ve giriştik bu ilde. Ben yani bekliyordum bir şeyler ama bu kadar absürtünü inanın beklemiyordum. Bütün Uber olmayan bossları face tanklayarak kesti. Ether'ın bütün her şeyini tankladı. Yani Hunger'ından tut her şeyini, bütün patlaması lazeri. Hatta Uber Sirius'un die deyip arka arkaya 7 tane beam attı, onu tankladı. Yani Maven'ın topçukları falan bu başka seviye. Max blok alıyoruz ve bunun defansını asıl sağlayan şeylerden biri var. Diğeri ise blok. Onlara birazdan değineceğim. Hasarı ise bu spektre acayip bozuk spektre. Ve üstüne bu kafalıktan dolayı Wraith Lord kafalığı var biliyorsunuz T17'den düşen. O 30 kaoslu kafalık sayesinde bu kadar hasarı vurabiliyoruz. Çünkü 8 tane spektre ile beraber gezebiliyoruz o kafalık sayesinde. Ve bu gibi detaylardan dolayı bu yet absürt seviyede. 3.5 divine'lık hali dediğim gibi bütün bossları kesebiliyor. Hepsini tanklayarak kesebiliyor. Uber'lerde Uber Shaper'ı kesti arkadaşım. Uber Shaper'ı ya 3.5 divine'lık build kesti. T17'de sadece mouse'u çevirerek yapabiliyorsunuz. Ya ben hiç beklemiyordum yani T17'yi yapmasını falan. Ama T17'yi yaptı. Hani 3.5 divine'lık hali. Siz düşünün bunun memuru falan neler yapar. Tabi memur hali de gelecek bunun. Eğer isterseniz tabi yorumlarda belirtirseniz. Ben çok beğendim. Aşırı beğendim. Dediğim gibi Tier 17'yi %100 deliriyor Uber Shaper'ı ve diğer bütün bossları hepsini canını okudu. Ya ben çok beğendim. Kesinlikle hepinize öneririm. Eğer bir minion build'de oynayacağım ben ne oynayacağım diyorsanız kesinlikle bu build'e bir bakın, bir göz atın derim. Ben sizler için zaten Better Trading'i vesaire her şeyini hazırladım. Çiçek gibi de bir leveling hazırladım sizler için. Bir önceki videoma bakarak o levelingle beraber harika bir şekilde bu build'i yapabilirsiniz. Bu build'in dezavantajı ne peki yani? Bu build'de yani kötü bir şey yok mu? Kötü bir şey yok denecek kadar az. Kötü bir şey söylemem gerekirse minyon yayı. Yani GGG'nin bir şekilde minyonlara biraz IQ vermesi lazım. Bazen can sıkıcı olabiliyor. Siz soldaki bir boss'la kapışıyorsunuz. Ya iki tane minyon sağda çay sigara yapıyor. Hani siz şimdi bütün itemlerden minyon damage vesaire almışsınız. Ama yani orada savaşırken iki tane minyon arkada çay sigara yapınca sinirleniyorsunuz. Hani moral bozucu olabiliyor. Ama onun haricinde canavar gibi bu build kesinlikle hepinize öneririm. Özellikle minion sevenler bu build'i kesinlikle test etmeli. Bu build'i bu arada Wife Dota diye bir kanaldan keşfettiğim YouTube kanalı. Videonun açıklama bölümüne de koyarım. O kanalda bakabilirsiniz. Bir showcase'le yalnız bırakayım, ardından bu build'i anlatmaya geçelim.
Şimdi bu ilde geçelim fakat öncesinde ben size pop hazırladım bir tane. O pop'u göstermek isterim şöyle hemen. Şöyle bir pop hazırladım. Pop'ta kullandığım itemleri vesaire her şeyini gösterdim. Burada altta notları vesaire var belirtildiğinki. Yani sizin işinize yarayabilecek her şeyi koydum buraya. Ardından ilk iş leveling. Leveling'i nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar geçenlerde keşfettiğim mükemmel bir leveling var. Kesinlikle bununla levelliyorsunuz. Kesinlikle lamıcım yok. Hangi build'i kasarsanız kasın bununla leveling yapın. Başka seviye hocam. Her şeye tek atıyorsunuz. Özellikle clear'e vesaire efsane. Ve çok fazla item değiştirmeden de direkt bu build'e de geçiş yapabiliyorsunuz. Baya baya iyi. Ya, ben bayıldım yani bu leveling'e. Kesinlikle bu leveling'de yapın. Leveling'i de beğendiyseniz yorum olarak belirtirseniz beğendiğinizi vesaire geri dönüşlerinizi, feedbacklerinizi oldukça merak ediyorum. Sonrakinde 5'e gireceğiz. 66-67 level civarında 5'e gireceğiz. 5 run alacağız. 5 run yaklaşık 6 divine falan ama nasıl beleşe getireceğinizi de bu videoda anlattım ben. Bu videoya da bakabilirsiniz nasıl beleşe getireceğinizi. Ama eğer ben kendim kasacağım nasıl yapabilirim derseniz de Simulacrum'a dalabilirsiniz. Simulacrum gayet güzel XP veriyor. Oradan bir 85-90'a kadar kasabilirsiniz Simulacrum'da bu boyutta. Ardından Pantheon'lar. Pantheon'larda ben Brine King ve Shakari alıyorum. Hani bizim life regenimiz pek az, hani vitality falan var ama life regenimiz az. O yüzden Brine King ve Shakari alıyorum. Spectre'ler. Şimdi geldik Spectre'lere. En önemli kısımlardan biri. Şimdi diyeceksiniz ki iki tane farklı Spectre var. Bu ne için? Hani pobuna bakıyorum iki tane farklı Spectre var. Burada var, burada var. Bu ne için? Şimdi öncelikle Animate Guardian vesaire hiçbir şey kullanamıyoruz. O yüzden de onu neden kullanamıyoruz? Bu Helmut yüzünden. Helmut diyor ki non-Spectre hiçbir minion kullanamaz. Peki tamam. Bundan dolayı hiçbir şekilde Animate Guardian vesaire açamıyoruz. Golem vesaire. Peki nasıl yapıyoruz biz? Yardımcı Spectre'ler kullanıyoruz. Bir de ana hasar spektremiz. Şimdi bu ikiye ayrılıyor burada. Yardımcı spektrelerde şunları kullanırız. Perfect Warlord. Bunu satın alabilirsiniz. Bu yaklaşık 1 Divine oluyor. Bir de Perfect Forest Warrior. Bu da yaklaşık bir 10 kaos 15 kaos oluyor. Bu ikisini kullanacağız. Bu ikisini nasıl kullanacağız? Çok basit. Buradan reis spekrelerden hangisi olduğunu nasıl anlayacağız? Bakın burada 2 tane support gem var. Burada 5 tane support gem var. Yani biz support gem, yani bunları kullanacağımız için şu spekleyi almamız lazım. Yani 2 tane support gemi olanı. Buna tıklıyoruz. Ardından manamız yok. Manamızı kapatıyoruz bir tane aurayı bunları açmak için. Buna sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladığımızda tabi bunu yapmadan önce, bu işlemi yapmadan önce Desecrate çıkarın. Bonoferink'i çıkarın. Patlatmayın yani yanlışlıkla sakın şeyi. Ardından yaptığımız işlem çok basit. Buna sağ tıklıyoruz. Yere atılıyor. Gördüğünüz gibi. Yere atılıyor. Spekle yere atıldı. Bunu nasıl gösteriyoruz? Şurada options'da eğer sizde yoksa A skill olacak. Neredeydi bu? Onu da göstereyim. Heh. Enable Corpse Targeting. A'ya basılı tutuyorum. Ben daha sizde hangi şeyse artık. A'ya basılı tutuyorum ve mouse'u götürüyorum gördüğünüz gibi. Speklerin üstüne götürdüğümde Perfect Forest Warrior diyor. Ardından mouse'u üstüne getirip R'ye basıyorum. R'ye bastığımda kaldırabileceğim onu. Ben bunu şu an yapmayacağım çünkü zaten yaptığım için yapmayacağım. Fakat siz bu şekilde kaldırabilirsiniz. Ama sakın buradakiyle kaldırmayın çünkü ana spektre olur. Şimdi olay bu kadar basit yani. Ardından tekrar Desecrate ve Bonofering alabiliriz. Peki diğer spektreyi nasıl yapacağız? Onu da bu şekilde Perfect Warlock yapıp diğer minyonlar yani Reis spektre ile kaldırıyoruz. Peki diğerlerini nasıl sağlayacağız abi? Onlar için yani ana spektre kaynağımız ne? Forget Frostbearer. Forget Frostbearer'ı nasıl alabiliriz? 1. SSF oynuyorsan veya hani kendin yapmak istiyorsan. Maplerde karşılaşacağın ve Verisium Ore var. Hani şuraya bir yere koyarım fotoğrafını. Verisium Ore. Verisium Ore sayesinde o yani basılı tutarak açıyorsunuz ya. Verisium Ore'da Forget Frostbearer çıkıyor. Bazı şansla tabi şansa bağlı olmak üzere Forget Frostbearer'ı orada öldürerek spektre olarak canlandırabilirsiniz yanınızda. Veyahut Global 6666'ya girin. Hemen gelin Global 6666. Ardından bu kanala yazacağınız tek bir şey var. LF Frost Bearer diyorsunuz ve biri sizi şey yapacak, çağıracak şimdi. Yani 1-2 dakika beklersiniz, çağırır yani. Çağırdığında adamın hideout'a gidiyorsunuz. Aha örnek A. Örnek A. Çağırdı mesela. Adamın hideout'a gidiyorsunuz. Yaptığınız tek bir şey var. Adam desecrate atacak yere şimdi.
Örnek A attı, gördünüz mü? A'ya basılı tutarak Desecrate'in üstüne geldiğinde ne yazıyor? Forget Frostbearer. Bu adamdan bu sayede kaldırabilirsiniz. Ardından Reis Spectre ile bundan bir tane kaldırın. Ardından diğerlerini kaldırmanıza gerek yok. Neden? O artık sizin Desecrate'inizde işledi, mühürlendi size. Ardından yapmanız gereken işlemle adama teşekkür edin tabi. Yapacağınız işlemle Desecrate'de kaldırmak. Desecrate'i başka yere taşıyorum. Hani neden? Burada Trigger'a bağlı ya. Trigger'a bağlı olduğu için kaldıramayız. Bonoferink'i de çıkartıyorum ki Bonoferink'le patlatmayayım yanlışlıkla. Ardından Desecrate atıyorum arkadaşım. Pluto of Element kaldır. Gördüğünüz gibi artık mühürlendiği için bir tane kaldırdım ya. Mühürlendiği için Forget Frostbearer benim Desecrate'ime gelecek. E'ye basarak Desecrate atıyorum yere, Forget Frostbearer. Ardından T'ye basarak da onu kaldırıyorum. Bu kadar basit. Tekrar yapıyorum. 6 tane de böyle kaldıracaksınız. Spectre'yi ayarlamak bu kadar basit. Ardından geçelim diğer konuya. Map modları. Bu map modlarına kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Reflect Elemental, Reflect Physical. Bu map modlarına girerseniz yırtarlar sizi. Ama tabi atıyorum Reduce Block. Bunu yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz tabii ki de. Fakat biraz zorlanırsınız. Olmazsa olmaz yapmanız gerekenlere değineceğim. Fakat öncesinde genelde benden istediğiniz şeyi yapalım. Şimdi geldik. Onu anlatırken hani defansı ve hasarı anlatacağım şimdi. Defans ve hasar nereden geliyor arkadaşım bu build'in? Defans ve hasarı anlatırken şöyle bir şey yap. Mouse'la sadece sürüklüyoruz bu arada oynanış olarak. Eğer boss varsa Frostbite ve Sniper Mark atabilirsiniz. Sadece özel bosslarda kullanın bunları. Convocation ise bazen uzaklaşıyorsunuz, yanınıza çağırmak için kullanabilirsiniz. Ardından yapacağımız işlemle mesela map'e girelim. Map'te giderken anlatayım ben bir yandan sizlere. Guardian map'i 127 kuantlık. Bu map'te sizlere anlatacağım şimdi bu build'i. Bir yandan giderken defans nereden geliyor? Mesela öncelikle bir numaralı defans. Abi yaptığımız olay şu defansta. Ward'ımızı arttırıyoruz. Ward biliyorsunuz bufflandı. Normalde ward dediğimiz işlem nasıl çalışıyor? Ward dediğimiz işlem sizin life pool'unuz gibi düşünün. Fakat bir hit bile yeseniz bütün ward direkt kırılabiliyor. Break oluyor. Bunu kırılınca, bu ward seviyesi kırılınca hani bir hasar yediniz, kırıldı. 2523 0 oldu. Normalde 4 saniyede geri geliyordu tekrar ward. Fakat artık onu buffladılar, 2 saniyede bir geliyor. Bu da bize hayvan gibi bir artı demek. Üstüne bir de nereden alıyoruz bu kadar ward? Şu belt sayesinde. Bu belt diyor ki Body Armor'daki armor ve evasion'ın %50'si kadar tabi katalist basarsanız daha da fazla. %60'ı kadar oluyor katalisi beraber. %50'si kadar sana şey verim, ward verim. Biz Body Armor'dan gidiyoruz 2K armor 2K evasion alıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Onun yarısı kadar ward geliyor. Üstüne bir de Glovous'u da mesela ward'lı alıyoruz. O da ayrıyeten ward oluyor ve mükemmel oluyor bu sayede. Ve 2523 ward'la beraber gezebiliyoruz. Üstüne bir de Flask'la basınca Flask'ın üstüne de Savage Hit alıyoruz. Savage Hit alınca da ne oluyor? Direkt ward aktif oluyor ve 3376 ward'ımız oluyor. Peki diğer defans ne? Diğer defansımız işte şu. Verisium Svalin Shield'i. Svalin Shield'i hayvan gibi, hayvan gibi, hayvan gibi. Kesinlikle her build'e gitmesi gereken bir shield. Peki bu Svalin Shield'i ne yapıyor arkadaşım? Svalin Shield'inin yaptığı ana husus şu. Bloğunuzu double'lıyor. Bloğunuzu double'lamak ne demek arkadaşım? Bir, bir hit yediğinizde sizin arka planda bir zar atılıyor. Blok yedin mi yemedin mi? Blok yedin mi yemedin mi? Bu zar atılınca sizin 2 kere zar atılmasını sağlıyor. Chance block is lucky var çünkü burada. 2 kere zar atıyor. Bu çok 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 bozuk bir şey. Çünkü bir şeyi bloklayamasan bile bir zar daha atıldığı için onu da bloklarsan blokladın sayılıyor ve hayvan gibi. Mesela bizim bloğumuz kaç peki? Bonafering patlatınca şuradan dolayı Bonafering patlatınca %68 bloğumuz oluyor. Aslında %68 değil 91. Çok 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 bozuk arkadaşım. Ayrıyeten Chance Block Attack da 52 şu an. Aslında 52 değil 77 78'lerde bir şey oluyor. Onun hesaplaması farklı oluyor. Pop'ta hesaplıyorlar onu. Ve bu sayede efsane bir bloğumuz oluyor. Ve her şeyi hemen hemen her şeyi bloklayabiliyoruz. Ve bu tanklık da bundan dolayı ileri geliyor. Geldik mesela öncelikle Frostbearer'ı size söylemiştim ya nereden alacaksınız diye. Bunlardan çıkıyor. Bunları basılı tutarak yaratık çıkarırsanız ve Frostbearer buradan çıkacak. Şansınıza bağlı olarak da bulabilirsiniz Reis Spectre'yi buradan. Peki defans yeterli mi bu kadar? Defansımız yeterli mi? Şöyle göstereyim size.
Bir de şu var. Minyonlar %1'i hasarı kadar sana life verir diyor. Leech life yapar sana diyor. Bu çok absürt bir şey. Çünkü minyonlar zaten öküz gibi vuruyor. Onların %1'i kadar sana sürekli life geliyor. Eğer tabii kendi Leech map'e falan girmediyseniz. Ve bu sayede de size hayvan gibi life geldiği için ölümsüz gibi bir şey oluyorsunuz. Bu yüzden de bu kadar fazla tanklayabiliyoruz zaten her şeyi. Bizim bu kadar fazla taklamamızın ana sebebi de bu. Bu yılın genel olarak defans hatlarını söyledim. Fakat bir şey daha var. Flash and Stone. Flash and Stone da bize %20 less damage taken veriyor. Bu da absürt bir defans anlamına geliyor. %20 less damage taken. Ya bildiğim Fortify gibi bir şey veriyor yani Flash and Stone. Onu da oradan alıyoruz. Bir de üstüne resistlerimizi 79 yapıyoruz. Şuraya yeni eklenen muhabbetler var biliyorsunuz, dalga dümenler. Bunlarla beraber resistlerimizi 79 haline getiriyoruz. Ve tanklığımızın genel hatlarıyla sebebi bu. Oyun dondu. Niye dondu? Ne oluyor? Oyun donuyor şu an çok fena. Heh, düzeldi. Arada böyle takılıyor. Bir yandan kayıt açtığım için herhalde. Ve gördüğünüz gibi Tier 16 Guardian'ı da bu şekilde çok rahat yapabiliyor. Biraz kaslı tabii, kötü oldu ama neyse, umarım anladınız yani bu yıldın hasarının nasıl olduğunu. Genel hatlarıyla bu yıldın konsepti bu şekildeydi. Şimdi geçelim bu yıldın olmazsa olmaz yapmanız gerekenleri. Race'leriniz 79 olacak. Bunu şu şekilde sağlayabilirsiniz 79 yaparak. Ayrıca Race Spectre gemi 21 level olacak. Diğer gelen artılar sayesinde de 8 spekle yapabileceğiz. Yani şuradaki ana gem Race Spec'le 20 level olsun. Onu sakın kaçırmayın. Varsayımız yüksek olması için Body Armor'dan Armor ve Evasion'ımızın yüksek olması lazım. Bunu nasıl sağlıyoruz? Çok basit. Better Trading'den aldığımız Body Armor'la ona geçeceğiz. Hatta şimdi direkt geçebiliriz. Better Trading'i nasıl yapıyoruz? Öncelikle burayı bir kopyalıyoruz. Google'a gelip buraya Better Trading yazıyorsunuz. Ardından bu siteye giriyorsunuz. Şunu Chrome'a ekle diyorsunuz. Chrome'a ekledikten sonra normal trade'e giriyorsunuz. Trade'e girdiğinizde şurada bir Gülen surat olacak. Gülen suratı açıyorsunuz. Import folder ve buraya yapıştırıyorsunuz. Fukara Minion. Gelecek abi Fukara Minion. Fukara Minion gelince buradan direkt alabilirsiniz. Dediğim gibi Body Armor'u nasıl yapıyorduk? Tıklıyorsun. Buradan direkt 10 kaos alıyorsun base'i. Yani alt link herhangi bir base alıyorsun. Herhangi bir base de en iyi base'lerden bir tanesi. Tabi alırken base percentile'a da biraz dikkat ederseniz iyi olur. Ardından bunu aldıktan sonra yaptığımız teknik var. Dance fosil atıyoruz. O fosili de hemen göstereyim sizlere. Dance fosil nerede bu? Dance fosil evet burada. Bu dance fosilden atıyorsunuz. 2, 3, 4, 5 denemede böyle bir 2K üzeri armor ve evasion gelecek. Bunu kullanabilirsiniz. Tabi direkt de alabilirsiniz ama direkt alırsanız biraz pahalı oluyor. 1-2 divine gibi. O yüzden ona 1-2 divine vermeyin. 10 kaosa alın. 2 dance fosil atarak kendiniz getirin. Ya da yapın, saplayın. Siz nasıl isterseniz. Ardından Body Armor'da bu şekilde yapıyoruz. Geliyoruz silah. Silah direkt gördüğünüz gibi Weapon'a tıklayarak direkt alabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Shield'de direkt dümdüz alabilirsiniz. Shield'de 50 kastlık bir shield. Gloves'da Ward Gloves alıyoruz. Böyle bir 5K olsa 6K olsa böyle bir Gloves alıyorsunuz. Bot'ta dikkat etmeniz tek gereken şey artı bir Race Spectre olsun. Yanına bir Moment olursa çiçek olur. Ringlerde yapmanız gereken en önemli hususlardan biri. Ringler biraz pahalı olabiliyor. Bu yüzden de benim size tavsiyem kendiniz craftlamanız. Onun için ben burada bir tane ring craft videosu bıraktım. Eğer pahalı yapacaksanız ringinizi bu videoyu izleyebilirsiniz. Eğer ben ucuz yapacağım abi, fakir fukara sefil yöntemiyle yapmak istiyorum. Bunu alıyorsun. 6K olsa 5K olsa 10K olsa neyse işte. Ardından bound fosil atıyorsun. 2-3 denemede bir getirirsin. Ben bu ikisinde 7 tane bound fosil de getirdim toplamda. Minion damage falan olsa yeterli. Yani minion damage olsun. Life basılabilsin. Okey. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Minion damage ve life basılabilsin. Bitti. Amulet dümdüz direkt alın geçin, kendiniz yapmayın. Whisper of Doom pahalı tabi. Golden Oil istiyor. Şöyle de göstereyim size. Kaç Golden Oil istiyor? 3 tane Golden Oil. O yüzden kendiniz yapmayın. Böyle direkt 50 kaosu 80 kaosu alın. Eğer baktığınız pahalı gibi resis almayın abi. Fazla resise gerek yok. 10 kaosu 15 kaosu da böyle bir şey de alabilirsiniz. Bu sayede kurtarırsınız. Beltiniz dümdüz herhangi bir belt alın. Tabi zengin versiyon yapacaksınız. Biraz hani para harcarımdan derseniz de ultimatumdan şu katalisten atabilirsiniz. Tempering katalis. Bu tempering katalis atarsanız da %60'a çıkıyor. Bu da daha fazla ward demek. Bu da daha fazla tank.
Fortress Covenant Javel'ı direkt alabilirsiniz. Medium Cluster Javel bu şekilde alın. Unending Hunger Javel bu Soul Eater veriyor. Bundan mümkünse 2 tane kullanın, güzel oluyorlar. Ben hani pahalı diye para kalmadı. O yüzden 2 tane almadım, bir tane aldım. Birinci spek'te dediğim gibi Perfect Forest Warrior. İkinci spek'te ise Perfect Warlord. Bunları da buraya koydum. Bedütey'den direkt dümdüz alabilirsiniz. Ward Plusk'ınızda onu söyleyeyim. Increase Ward kesin olsun. Diğer bir tier 2 tier 3 hiç bakmaz. Increase Ward kesin olacak. Ve Enchant olarak Savage It kesinlikle koyuyorsunuz. Yüksek bir hasar yediğinizde direkt aktif olacak ve Ward'ınız uçacak. Ayrıca minyonları kaldırırken Respect'e bağlı olan Speliko'yu çıkarın. Evet, o çok önemli. Reis Speliko'yu çıkarın eğer şeyleri kaldırırken, minyonları kaldırırken. Neden? Bir minyon kaldırırken yanındaki minyonu da kaldırıyorsunuz. Bu sefer destek yani neydi o, Bone Skeleton mu? Yani kötü Spectre geliyor onun yerine. O yüzden Speliko'yu çıkararak kaldırın. Kapalıdaki Gastlegeable'lardan en az birinde Minion Leech olsun. Yani şunlardan en az birinde Minion Leech kesinlikle olsun. %0,31 mesela bende bir tanesinde var. Ardından Dex açığımız çıkıyor bayağı. O yüzden bir dünya rare item kullanırız ve bu itemlerden en az 2 tanesinde Dexterity alın. Benim mesela Body Armor'a geldi 46 Dexterity. Bir de Gloves'dan aldım. Bu şekilde çözdüm. Siz ise istediğiniz herhangi iki noktadan Dexterity almayı ihmal etmeyin. Yoksa Dex'iniz açık kalır. Bu yüzden de hasta vesaire arttıramazsınız. Olası upgrade. Peki ben bunu yaptım. Daha da arttırmak istiyorum. Daha da kalın versiyon yapmak istiyorum. Ne yapabilirim usta? Usta yapacağın şeyler burada. İkinci Unending Hunger, Large Cluster, Javel, Body Armor'dan artı bir Resist Implicit yapabilirsin. Gloves'dan Minion Damage vesaire alabilirsin. Efendime söyleyeyim, Melted Tempering Catalyst gibi şeyler yapabilirsiniz. Delve mod olarak Body Armor'dan artı bir Spectre alabilirsiniz. Artı bir Spectre alırsanız 7 minion değil de şey yapın. Bir tane daha fazladan Support Race Spectre kaldırın. Onu da Perfect Tiger'da, evet, Perfect Forest Tiger kullanabilirsiniz. Bundan alabilirsiniz. 7 Divine, 7.5 Divine oluyor ama bunu alırsanız şu oluyor. Hastayı kullanmıyorsunuz. Hastayı çünkü bu sayede açabiliyorsunuz. Hasta yerine Zeolatır koyabilirsiniz. Yani ekstradan size bir aura veriyor 7 Divine. Yeter mi? Yetmez. French Charge da veriyor sizin minyonlarınıza. Ve bu da absürt bir DPS anlamına geliyor. Çünkü her bir French Charge'da %5 more damage alacaksınız. Gazsal Javel'ları alırken de yani şurada 4 tane Javel takacaksınız ya. Bunları alırken de ilk dikkat etmeniz gereken şeyler. En önemli sıralamasına göre. Minion Attack Speed, Minion Damage, If you use it, Minion Skill, Maximum Life, Minion Hit, Cold Damage. Yani bu dördü gayet iyi oluyor fakat ya bunu bulmanız zor da. Hani önem sıralaması bu şekilde. Benim size tavsiyem Maximum Life ve Attack Speed olsun. Ama en az birinde arkadaşım, birinde Taunt'la alırsanız çok iyi olur. Taunt çok şey katıyor. Şurada da yazdım. Taunt'lar yani minyonlarını soundluyor yaratları. Bu sayede yaratlar size vurmuyor. Çok güzel bir defansiflik katıyor bu size. Onu da yapmayı ihmal etmeyin. Bu ilk anlatacağım her şeyi anlattım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. İyi günler dilerim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.